Şimdilerde yeni dizisinin Defne'si olarak ekranı cıvıl cıvıl enerjisiyle dolduruyor olabilir. Ama onun hikayesi bir yaz aşkından çok daha derin. Sinop'un sakin sahilinden çıkıp televizyon dünyasının zirvesine tek başına tırmanan bir kadından bahsediyoruz. Peki kimdir Ayça Ayşin Turan ve bu noktaya hangi yollardan geçerek geldi? İşte tüm bilinmeyenleriyle ilham dolu hayat hikayesi. Videoya geçmeden önce bizlere like atarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Bugün büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Aşk kapınızı çalacak. Ayça Ayşin Turan'ın hikayesi 25 Ekim 1992 tarihinde Karadeniz'in hırçın ama bir o kadar da sakin liman profesyonelliğini barındıran Sinop'ta başlar. 5 abisi ve bir ablasıyla 7 çocuklu, kalabalık ve sevgi dolu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gözlerini açması onun hem el bebek gül bebek büyümesini sağladı hem de kalabalıklar içinde kendi sesini bulma yetisini erken yaşta geliştirdi. Anne tarafı Selanik göçmeni olan, baba tarafı ise Kastamonu'nun köklü kültürünü taşıyan bu geniş aile bağları onun çocukluk yıllarını güvenli ve sıcak bir çemberle sarmaladı. Sinop'un o kendine has doğasında denizin ve yeşilin birleştiği sokaklarda büyürken içindeki sanat ateşi henüz 7 yaşındayken enstrümanların en zarifi olan kemanla tanışmasıyla alevlendi. Sinop Belediye Konservatuvarı'nda aldığı bu müzik eğitimi ona sadece notaları değil, hayatı boyunca oyunculuğunda da kullanacağı ritim duygusunu ve disiplini erkenden aşıladı. Okul sıralarında tiyatro kulüplerinin tozunu yutmaya başladığında, sahnede olmanın sıradan bir heves değil, ruhunu doyuran bir tutku olduğunu fark ederek yönünü tamamen bu yöne çevirdi. Lise yıllarını memleketinin bu sakin limanında tamamlayan genç kız, takvimler 2010 yılını gösterdiğinde hayatının en büyük ve en cesur kırılma noktasını yaşayarak tek başına İstanbul'un yolunu tuttu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünü kazanarak attığı bu adım onun sadece akademik bir kariyer yapmasını değil, hayalini kurduğu setlerin büyülü dünyasına girmesini de sağlayacaktı. Karadeniz'in sakinliğinden sonra İstanbul'un kaotik ve devasa yapısı ilk başlarda onu ürkütmüş olsa da içindeki o kararlı ve dikbaşlı yapı pes etmesine engel oldu. Üniversite sıralarında teorik sinema dünyasını keşfederken eş zamanlı olarak Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Özcan Tiyatrosu'nun kapısını çalarak sahne önü eğitimlerini derinleştirdi. Hemen ardından oyuncu koçu Ferit Selçuk ile çalışarak kamera önü oyunculuğunun inceliklerini, mimiklerin ve gözlerin sessiz dilini öğrendi. Bu yoğun eğitim maratonunun meyvesini ise 2011 yılında dönemin popüler günlük dizisi Dinle Sevgili kadrosuna Gülfem karakteriyle dahil olarak aldı. 2 yıl boyunca devam eden bu ekran deneyimi ona set disiplinini ve bir karakteri uzun süre sırtlamanın sorumluluğunu öğreten profesyonel bir okul oldu. Söyletmeyin beni dostlar, ben değilim. Günlük dizide pişerek sektöre ısınan Ayça Ayşin Turan, Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde televizyon tarihine damga vuracak ve adını tüm Türkiye'ye duyuracak olan Karagül projesiyle anlaştı. İstanbul'un konforundan uzaklaşarak Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin o mistik, sert ve feodal atmosferine taşınması genç oyuncunun kariyerindeki en büyük dönüm noktası oldu. Dizide canlandırdığı Ada Şanverdi karakteri, babasının sırları yüzünden hayatı altüst olan, hırçın, asi, haksızlıklara karşı boyun eğmeyen ama içten içe sevgiye aç kırılgan bir genç kızdı. 2013'ten 2016'ya kadar süren bu 4 sezonluk uzun serüvende Ada, sadece senaryodaki bir karakter olmaktan çıkıp seyircinin adeta kendi evinin hırçın kızına dönüştü. Benim de adım Ada. Kısaca atarlı derler. Hiç bulaşma istersen. Turan, karakterin içindeki o deliverse enerjiyi ve yaşadığı büyük kimlik çatışmalarını o kadar organik ve yüksek bir dramatik güçle yansıttı ki, izleyiciler onun her isyanında öfkelense de her gözyaşında onunla birlikte ağladı. Bu karakter, oyuncunun duru güzelliğinin ardında nedenli güçlü ve sarsıcı bir dram yeteneği barındırdığını sektöre ve izleyiciye ispatlayan ilk büyük manifesto oldu. Karagül'ün fırtınalar estirdiği o dönemde ünlü yönetmen Özcan Deniz'in dikkatini çekmesi gecikmedi ve oyuncu 2015 yılında kariyerinin ilk sinema filmi olan Sevimli Tehlikeli için kamera karşısına geçti. Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı bu modern masal hikayesinde korunaklı bir şatoda büyümüş ama dış dünyayı merak eden enerjik ve saf Zeliş karakterine hayat verdi.
Beyaz perdedeki bu ilk deneyimi, onun sadece ağır dramalarda değil, hareketli, neşeli ve romantik hikayelerde de nedenli parlayabileceğini gösterdi. Zeliş'in o çocuksu saflığı ve hayatı keşfetme arzusu, sinema salonlarını dolduran izleyicilere adeta eski Yeşilçam filmlerinin o iç ısıtan sıcaklığını hissettirdi. Bu performansıyla sinema eleştirmenlerinden tam not alan Turan, kariyer basamaklarını artık çok daha emin adımlarla tırmanmaya başladı. Urfa ve İstanbul arasında mekik dokuduğu, adını zirveye yazdırdığı Karagül'ün 2016 yılındaki görkemli finalinin hemen ardından televizyon dünyasının bu parlak yıldızı hiç hız kesmeden yeni bir projeye imza attı. Ancak her zaman işler planlandığı gibi gitmiyordu ve Turan kariyerinin ilk büyük televizyon şanssızlığını aynı yıl Kanal D ekranlarında yayınlanan Altın Soylar dizisiyle yaşadı. Büyük umutlarla ve güçlü bir oyuncu kadrosuyla başlayan bu aile komedisinde Burcu Günebakan karakterine hayat veren genç oyuncu ne yazık ki reyting canavarına yenik düştü. Ekran ömrü oldukça kısa kalan ve sadece 3 bölüm sonra erken final yaparak veda eden Altın Soylar her ne kadar başarısız bir televizyon denemesi gibi görünse de Turan'a sektörün acımasız gerçeklerini öğreten ve onu bir sonraki adımları için daha da çelikleştiren bir tecrübe oldu. Yaşadığı bu kısa süreli ekran talihsizliği, onun sektördeki yükselişini asla gölge düşüremedi. Aksine duru güzelliği ve ekran ışığı o kadar güçlüydü ki 2017 yılına gelindiğinde Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 44. Pantene Altın Kelebek ödülleri için sunuculuk teklifi aldı. Cem Davran ile birlikte devasa bir canlı yayını ve parıltılı bir sahneyi sırtlayan Ayça Ayşin Turan, o gece sadece bir oyuncu olarak değil, canlı yayın heyecanını başarıyla yöneten, zarafeti ve hitabetiyle göz dolduran bir sunucu olarak da kitleleri kendine hayran bıraktı. Sahne üzerindeki o asil ve profesyonel duruşu, onun çok yönlü bir sanatçı kimliğine sahip olduğunu tüm Türkiye'ye kanıtlar nitelikteydi. Aynı yıl sunuculuk heyecanının yanı sıra oyunculuk kariyerinde asıl büyük patlamayı yapacağı ve hüsranla biten bir önceki dizinin izlerini tamamen silecek olan Meryem dizisiyle ekranlara geri döndü. Canlandırdığı Meryem Akça karakteri aşık olduğu adamın işlediği ölümcül bir suçun cezasını hiç düşünmeden üstlenen, fedakar, sevgi dolu fakat zamanla uğradığı büyük ihanetlerle acı bir şekilde olgunlaşan bir kadındı. Ben babamın mezarına nasıl gideceğim? Ben anneme ne diyeceğim? 2017'den 2018'e kadar devam eden bu yoğun dram projesinde Meryem'in çektiği vicdan azaplarını, uğradığı haksızlıkları ve adalet arayışını canlandırırken adeta gözleriyle oynadı. Meryem ile kazandığı bu büyük başarının hemen ardından Türk dizi sektörü için yepyeni bir çağın kapısını aralayan bir gelişme yaşandı ve Ayça Ayşin Turan, Türkiye'nin ilk orijinal Netflix yapımı olan Hakan, Muhafız dizisinin başrolü olarak seçildi. 2018-2020 yılları arasında dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan bu fantastik aksiyon yapımında Çağatay Ulusoy ile birlikte kamera karşısına geçerek Leyla Sancak karakterini canlandırdı. Leyla, İstanbul'un modern, rasyonel, ayakları yere sağlam basan, başarılı bir iş kadınıyken, Muhafız'ın dünyasına girmesiyle birlikte kendini kadim bir savaşın tam ortasında mucosal bulan güçlü bir figürdü. İlerleyen sezonlarda hikayenin gizemli yönüyle karakteri çok farklı ve karanlık boyutlara evrilirken, Turan televizyondaki klasik ağlayan kadın imajını tamamen yıktı. Silah kullanan, dövüşen, ipleri elinde tutan bu modern ve savaşçı kadın portresi, onun uluslararası arenada da devasa bir hayran kitlesi edinmesini sağladı. Dijital evrendeki bu küresel başarısının ardından tekrar ulusal televizyona dönen oyuncu, 2020 yılının hemen başında Zemheri dizisinde Firuze karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için adeta canını dişine takan, asil ve gururlu bir mimarlık öğrencisinin adalet mücadelesini canlandırdığı bu kısa soluklu iş, onun on-screen'deki güçlü ve eğilmeyen kadın duruşunu pekiştirdi. Herkes hak ettiği yerde olacak. Babam evinde, asıl katil de hapiste. Durmaksızın üretmeye devam eden Turan, aynı yılın sonbaharında aksiyon ve dramın harmanlandığı Arıza dizisinde Doktor Halide Gürkan karakterine hayat verdi.
Bir yeraltı dünyası baronunun kızı olmasına rağmen babasının karanlık dünyasına sırtını dönüp hayat kurtarmayı seçen Halide'nin o vakur, zarif ve tehlikeler karşısında sarsılmayan duruşu izleyiciyi büyüledi. Tolga Sarıtaş ile yakaladığı kusursuz ekran uyumu, karakterlerin arasındaki o imkansız aşkı ekran başındakiler için unutulmaz kıldı. Seyirci, Halide'nin o asil zarafetinin ardındaki cesur yüreği çok sevdi. Doğru zamanı biz belirleyeceğiz Ali Rıza. Başkası değil. Arka arkaya oynadığı bu ağır kasvetli ve mücadeleci dram rollerinin ardından Ayça Ayşin Turan kariyerinde radikal bir ton değişikliğine giderek 2021 yılının yaz ayında Ada Masalı dizisiyle hayranlarının karşısına çıktı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde çekilen bu büyüleyici romantik komedide tam bir şehirli, işkolik, hırslı ve topuklu ayakkabılarından asla vazgeçmeyen Haziran Sedefli karakterini canlandırdı. Şehir hayatının koşturmacasından bir adanın sakinliğine düşen Haziran'ın doğayla, adanın yerlileriyle ve en önemlisi aşkla tanışarak içindeki o savunma mekanizmalarını tek tek yıkma süreci izleyiciye muazzam bir hafiflik ve neşe hissettirdi. Tamam, yapabilirim, biliyorum. Hadi hadi. Turan, Haziran'ın o enerjik, bazen şaşkın ama her zaman samimi hallerini o kadar doğal bir komedi zamanlamasıyla aktarırken bu performans ona 47. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde en iyi romantik komedi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. Yıllar önce sunucu olarak büyülediği o ödül sahnesine bu kez ödülün sahibi olarak çıkması onun kariyerinin en şık ve anlamlı döngülerinden biri oldu. Ancak hayat, başarılar ve parıltılı ışıklardan ibaret değildi. Ada Masalı dizisinin çekimlerinin devam ettiği 2021 yılının Kasım ayında Ayça Ayşin Turan hayatının en büyük trajedisini yaşayarak babasını ani bir şekilde kaybetti. Geniş ailesinin en büyük direği olan babasının gidişi onun ruhunda derin bir yara açtı. Bu büyük acıya rağmen set çalışanlarına ve izleyicilerine duyduğu profesyonel saygı gereği işine sımsıkı tutunarak çekimlere devam etmesi, onun içindeki o Karadeniz kadınının güçlü, metanetli ve iradeli duruşunu tüm sektöre gösterdi. Yaşadığı bu büyük kayıp onun hayata ve sanata bakışını daha da olgunlaştırdı. Rollerine kattığı duygusal derinliği bir kat daha artırdı. Babasının kaybıyla geçirdiği o derin olgunlaşma döneminin ardından küresel platform odaklı projelere yönelen sanatçı 2024 yılında Amazon Prime'da yayınlanan 39 Derece Aşk filminde Furkan Andıç ile başrolü paylaşarak modern şehir ilişkilerini samimi bir dille dünyaya ulaştırdı. Dijital dünyadaki bu yeni nefesin ardından üretim hızını kesmeyerek 2025 yılında TOT platformunda derinlikli bir adalet mücadelesini anlatan Vicdansız dizisinde rol aldı ve hemen ardından aynı yıl Beyaz Perde'de seyirciyle buluşan Bugün Güzel sinema filmiyle umut dolu bir hikayeye hayat vererek sinemadaki yerini sağlamlaştırdı. Peş peşe gelen bu başarılı platform işlerinin ardından Ayça Ayşin Turan, içinde bulunduğumuz 2026 yılında ise televizyon izleyicisine muhteşem bir dönüş müjdesi vererek Show TV'nin yepyeni yaz ve aşk dizisi Muhtemel Aşk ile anlaştı. Bu enerjik hikayede canlandıracağı Defne karakteri, yaz ekranlarının o cıvıl cıvıl, iç ısıtan enerjisini taşıyan ama aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durmayı bilen, tatlı ve gururlu bir genç kadın olarak kurgulandı. Ay bir adam bulduk da sanki ikincisi kaldı. Defne'nin aşkla, tesadüflerle ve hayatın sürprizleriyle olan mücadelesi izleyicide henüz şimdiden büyük bir tebessüm ve heyecan yarattı. Seyirci, Turan'ın o çok sevilen doğal ve sıcak romantik komedi aurasını yeniden ekranda görmekten büyük bir keyif aldı. Defne'nin o samimi, neşeli ve kıpır kıpır halleri ekran başındakilere o özlenen yaz sıcaklığını ve aşka dair taze umutları hissettirerek karakterin daha dizi başlamadan seyirci tarafından sımsıcak bir hisle kucaklanmasını sağladı. Bugün geriye dönüp bakıldığında Sinop'un sahilinde elinde kemanıyla hayaller kuran o küçük kız çocuğunun 3 bölümlük finallerden geçerek Altın Kelebek sahnelerini yöneterek dijital sinemanın aranan yüzü olarak ve nihayetinde o sahnelerin ödüllü kraliçesine dönüşerek yazdığı bu başarı hikayesi tam bir kararlılık manifestosudur.